Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün farklı bir tarif ile geldim. Bir o kadar da lezzetli, nefis mi nefis, etli mor lahana sarması tarifi vermek istiyorum sizlere. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. Gerekli olan malzememiz orta boy veya büyük boy mor lahanamız. Mor lahananın kök kısmı kesilerek ayrılır. Derinlemesine keserseniz lahanayı haşlamak daha kolay olacaktır. Evet, ben kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Büyük bir tencerede sıcak su kaynatılır. İçine bir paket kabartma tozu eklenir. Kabartma tozu lahanayı haşlamada yardımcı olacaktır. Mor lahana normal lahanadan daha kalın olduğu için mutlaka kabartma tozunu kullanınız. Mor lahanayı kök kısmı alt kısma gelecek şekilde tencereye yerleştirilir. Üzerine su atılarak haşlamaya bırakılır. Haşlanan yapraklar kenarlara ayrılır. Büyük boy lahana kullanırsanız sarma daha kolay olacaktır. Benim elimde orta boy vardı. Evet, haşlanan lahanalar soğuması için bir kaba alınır. Tüm lahana yaprakları haşlanır aynı teknikle. Evet, farklı bir tencereye sıcak su alınır. Benim elimde yarım lahana vardı, beyaz lahana. Lahanamı haşlıyorum. Biraz da beyaz lahana sarması yapmak istiyorum. Lahanalar yumuşayana kadar haşlanır ve bir tepsiye alınır soğuması için. ...250 gram orta yağlı dana kıymam bir kaba alınır. Üzerine 2 su bardağı suda beklemiş yıkanılmış pirinç eklenir. Bir demet doğranmış maydanoz, dereotu, 2 baş yemeklik doğranmış kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3-4 yemek kaşığı domates suyu eklenir. Bolca zeytinyağı gezdirilir. 1,5 yemek tatlı kaşığı tuz eklenir. Kuru nane, pul biber, karabiber, istediğiniz baharatlar eklenerek karıştırılır. Evet, mor lahana yaprakları büyükse ortadan ikiye ayrılır ve damar kısımları kesilerek alınır. Kıymalı iç harç koyularak kenarları kapatılarak lahana yaprakları sarılır. Mor lahana yaprakları biraz kalın olduğu için sarması normalden biraz daha zor. Büyük lahana kullanırsanız, büyük boy ve damarsız lahana kullanırsanız sarması daha kolay olacaktır. Benim elimde orta boy olduğu için biraz zorlandım. Evet, tüm mor lahana yaprakları aynı teknikle sarılmaya devam edilir. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim, bana destek olmak için. Evet, ben tüm yaprakları hızlı bir şekilde sarmaya devam ediyorum.
Evet, son yapraklarımı da sarıyorum. Uygun bir tencereye lahananın damar kısımlarının alt kısmına koydum. Üzerine lahana sarmalarını diziyorum. Evet, kalan işle beyaz lahana sarması yapacağım. İsterseniz kenarlarını kapatarak, isterseniz direkt sarabilirsiniz. İç harç koyularak lahana yaprakları sarılmaya devam edilir. Mutlaka lahana sarması yaparken mor lahana sarmasını da deneyiniz. Lezzetine bayılacaksınız. Normal beyaz lahanadan daha lezzetli, görüntüsü de bir o kadar güzel olan bu lahana sarmasını misafirlerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Evet, ben tüm lahana yapraklarını sarmaya devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi tüm lahanaları sardım ben. Kök kısımların tencerenin dibine gelecek şekilde lahanaları tencereye, uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine sarmaları düzgün bir şekilde diziyorum. Evet, lahana sarmalarım hazır pişmeye. Gördüğünüz gibi. Damak tadınıza göre tuz serpelim. Ben mor lahana yarım tatlı kaşığı olacak şekilde tuz serptim. Diğerine de bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tencerenin yarısına gelecek şekilde soğuk su kullanıyorum. İsterseniz es suyu da kullanabilirsiniz. Fazla su koymayalım. Evet, gördüğünüz gibi sular tencerenin yarısına gelecek şekilde kapakları kapatılır. Kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bir yandan da lahanamızın sosunu hazırlayalım. Bolca zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3-4 yemek kaşığı domates suyu sos haline gelene kadar pişirilir. Pişen mor lahana sarmasının üzerine bolca zeytinyağı gezdirilir. Beyaz lahananın üzerine de hazırladığımız sos gezdirilir. Evet, gördüğünüz gibi sosun hepsini gezdirdim. Tavaya biraz sıcak su ekleyerek lahananın sarmasının üzerine gezdirdim tekrardan. Kapakları kapatılarak 5-6 dakika pişmeye bırakılır. Evet, gördüğünüz gibi lahanamız pişti, altı kapatılır. Daha sonra servise hazırlanır. Ben akşam yemeğinin yanına sarma hazırlamıştım. Servis tabağıma alıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.